See me beautiful, look for the best in me. That's what I really am, and all I wanna be. It may take some time. It may Dedik ki gemiyi bir yüzdürelim, yola çıkaralım ama bu biraz sihirli bir gemi. Bazen de uçuyor, deniz olmayan yerlere falan da gidiyor. Bu arada Sura, Liv ve Stephan'ı çeviri için destekleyebilir misiniz şu an? Çünkü bir de çeviri için şey yapmayayım derim. Tamam. Ondan sonra dedik ki bize yakıt lazım. Yakıtı nasıl yapalım? Gönüllü eğitmenlerimiz dedi ki biz yakıt oluruz bu gemiye. Eğitmenlerimiz burada mı? Gönüllülerimiz? Burada. Ondan sonra da dedik ki gemi bir çıksın yola bakalım nerelere uğrasın. Şu an İstanbul'a en uzak gelen kişi kim? Nereden geliyor? Göztepe. Beylikdüzü. Başakşehir. İzmit'ten gelen var. Ankara. Ne? Frankfurt'tan. Antalya var. Kuşadası. Çanakkale. Muğla'ya uğradı gemimiz. Denizli'ye uğradı. Antalya. Evet. Trabzon. Güre, Balıkesir Güre. Bayağı bir becerikli gemi, yolcusu çok. Yolcu çok olunca umudumuz çok. Yarın Marshall'ın yaş günü ve biz festival pratiği olarak şunu diledik. Marshall'ın en çok ilham aldığımız hali insanlığı. Yaptığıyla, yapamadığıyla, kırılganlığıyla, böyle iç barışının yüksek olması. 4 tane ilk nesil eğitmenimiz burada. İsveç'ten Liv Larsson. Uzaklardan başlıyorum. Vivet, Amerika'dan Sura Hart. Stephan Seibert. Eğitmenimiz Şirvan Akan ve Mizah Lego. Ve Marshall'a gidip vizyonunu Türkiye'ye paylaşma adına please Türkiye'de şiddetsiz iletişim topluluğunu kuran, emek veren, emeklerine böyle ne diyeyim bazen devam eden Vivet Alevi. Açılış. Tabii çok dinlemek istiyoruz. Nasıl yapalım, nasıl derin bir bağlantı kuralım? Bir kutlama etkinliği, yazlar da var ama kutlama etkinliğinin etrafında bir araya geleceğiz. 2 gün bizimleler. Çok yakından tanıyacaksınız. Tanışma faslını es geçip Marshall'ın yaş gününe odaklanıp sorular hazırladık. Dedik ki oyun oynayalım. Buradan çekiliş yapacaklar. Şirvan destek olacak. Hem tercüme hem şey. Ve bakacaklar soruyu beğeniyorlarsa, cevap verecekler. Aralarında artık ne istiyorlarsa pas yapabilirler. Birlikte biz de takip edeceğiz.
İyi eğlenceler, iyi açılışlar, hoş geldiniz. Who wants to go first? Like it's... Do you like the question? Çok derin bir şey. Well, I first saw that the mediation method worked in and between. Arabuluculuk metodunun ilk önce şöyle işe yaradığını gördüm. I do believe the first time I used NVC as mediation tool was between my parents. Şiddetsiz iletişimi bir arabuluculuk yöntemi olarak ilk ebeveynlerim arasında kullandım. And I'm not going to cry, but almost. Gözüme yaş geldi ama ağlamayacağım. My father had gotten sick and he was not allowed to drive. Babam hastalanmıştı ve araba kullanma izni yoktu. And they were fighting because he wanted to drive. Like, it was his dignity to like be the proud driver of the family. Kavga ediyorlardı çünkü araba kullanmak istiyordu. Bir onur meselesiydi onun için. Ailenin araba kullanan kişisi olmak istiyordu. And my mother was wanting to feel safe, so I was trying to figure out a way that they could both have their needs met. Annem de emniyette hissetmek istiyordu. Ben de ikisinin de ihtiyaçlarının karşılanması için bir yol araştırdım. And I remember it with joy, and if you want to hear the rest of the story, you can ask me in the break. Anlatıyorum, hikayenin devamını sonra molada sorabilirsiniz. Please take one. Sorun ne? Hayır. Şirvan sorun ne? What was the question? There's a red bag for Okuyayım. No, this is the same one. Bir cümleye başlangıcı. It's the same one. We take this You one. didn't hear the question. They asked for a question. Arabuluculuk metodunun ilk işe yaradığını şurada gördüm diye bir cümle başlangıcı. Soruları önce okusalar ya. Could you read the question first? Can you share the moment when you were struck by nonviolent communication? Bir şiddetsiz iletişim tarafından çarpıldığın bir anı paylaşabilir misin? Can you hear me? Raise your hand if you can hear me. Raise your hand if you can. Duyuyorsunuz elinizi kaldırın. A lot of things to organize here. Çok şey var organize etmem gereken burada. The first thing I remember Marshall saying, this was like 30 years ago. 30 yıl kadar önce Marshall'ın söylediği, anımsadığım ilk şeylerden biri. It was in a workshop with Marshall. Marshall'la birlikte bir atölyedeydik. And he said, take your time. It's yours, you know. Zamanını alabilirsin. Aceleye gerek yok. And I thought, oh my God, it is. Aman Tanrım, gerçekten de öyle dedim. I can take my time. I don't have to be out of time, rushing for time, never have enough time, hurrying because there's never enough time. Do you know this? Do you know this way of being? Zamanımı alabilirim. Siz de bildiniz mi o hali? Böyle sürekli acele içinde olmak zorunda değilim. Zaman kısıtlıymış gibi davranmak zorunda değilim. So, ever since that time, 30 years ago, I've been trying to remind myself that it is my time. I can use it the way I choose. 30 yıl önce bunu duyduğumdan beri kendime hep anımsatıyorum. Bu zaman bana ait ve istediğim gibi kullanabilirim, seçim yapabilirim. And it seems to me like people are speeding up even more than they were 30 years ago. Bana öyle geliyor ki insanlar 30 yıl öncesinden çok daha hızlı bir ritim içinde yaşıyorlar. Everybody's here and then they're there and then they're going over here. Oraya buraya sürükleniyorlar. So for me, it's one of the most important lessons I learned from Marshall that I'm wanting to share with everybody here. Ve buradaki herkese de paylaşmaktan memnuniyet duyduğum önemli derslerden biri Marshall'dan önemli. And everybody here knows that this work of inner work and heart work takes time and it takes slowing down.
Ve bu çalışmanın, yani içsel, kalbe yönelik çalışmanın yavaşlamakla ilgili olduğunu ve zaman aldığını biliyoruz. So I made this card to share in my workshops. And in English it says pause. Atölyelerimde paylaşmak için bu kartı hazırladım. And Üzerine it says something else in Turkish. Türkçesi de yazıyor. Bıraksa ara ver. And I don't know, does this mean the same thing, those of you who understand both? Aynı anlama geliyor mu? Yes. I hope you'll all take your time. It's yours, you know. Dilerim siz de zamanınızı alırsınız çünkü zaman size ait. I live in Turkey since 8 years. 8 yıldır I Türkiye'de learned some yaşıyorum. phrases. Bazı cümleleri öğrendim. For example, la la la. The other one I will not tell. Diğerini söylemeyeceğim. Does it work? Çalışıyor mu? Closer. Merhabalar. What I would like you to know about me is Benim hakkında bilmenizi istediğim şey. yeah, about me. What will I share? I have so many stuff to share. Çok paylaşacak şeyim var, ne söylesem. I'm a man. Erkeğim. I'm only 20% of the NBC community. Şiddetsiz İletişim topluluğunun sadece %20'sini oluşturuyoruz. And when I look around, there are less than 20% of men here. Ve şimdi buraya baktığımda da %20'den az erkek olduğunu görüyorum. And that hurts me. Bu da benim canımı yakıyor. Because I miss this energy from men. And I don't say that women don't have male energy, but I miss this companionship between men. And sometimes I ask my colleagues, what do you think? Why are men not coming to NBC? Erkeklerin enerjisini görmeyi özlüyorum. Bu kadınlarda erkek enerjisi yok anlamında değil. Bununla birlikte erkeklerin dayanışmasını, yoldaşlığını özlüyorum ve bazen eğitmen arkadaşlarıma soruyorum neden erkek yok topluluğumuzda diye. In Germany, in Turkey, maybe in Sweden, it's everywhere the same. Almanya'da, Türkiye'de, belki de İsveç'te her yerde aynı durum. So there is a real mourning in me about this issue. İçimde bununla ilgili gerçek bir yas var. Thank you. Teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi bu oyundan çok memnun değilim. Hala ittirdim onlara, sonra hepsi birden bana verdi. İçinden bakayım da seçeyim filan gibi düşünceler geçiyor. Endlessly. How NBC changed my life? Benim hayatımı özlemişler. Most easy question. What is that you still find fascinating about NBC? Hala şiddetsiz iletişimde neyi cazip buluyorsun? Canlılığı, Aliveness, hayatla, kendinle ve insanlarla kurabildiğin bağlantının tadını, the quality of the connection that I have with life and people and myself. Zihnimin oldukça hafiflemesinin tadını çıkarıyorum. And I am enjoying the fact that my mind is really settled down and lighter. Daha ne söyleyeyim arkadaşlar? Sözlerim azaldı bu nedenle. But what can I say? I have fewer words because of that. I go again. Liv tells, I do. Liv derse yapalım. Long question. Uzun bir soru. After all these years of being involved with NBC, I'm surprised to see that I'm still Şiddetsiz iletişimin içinde olduğum bunca uzun yıldan sonra kendime hala şunu yaparken bulunmak beni şaşırtıyor. These silly questions. Bir soru var bunda. I'm still angry. Hala kızgınım. I thought I'm more relaxed with all that stuff.
Bunlarla ilgili daha rahat olurum diye düşünmüştüm. But I'm sometimes very angry. Ama bazen çok kızıyorum. Allah, ask Dennis. Deniz'e sorabilirsiniz. Or drive with me in a car, and then you will see that. Ya da benle araba yolculuğuna çıkabilirsiniz. This is one side, and the other side is that after, for me, 22 years of dealing or practicing NVC, I'm still fascinated by this work. Bir tarafı böyle, diğer tarafı da şiddetsiz iletişimde çalıştığım 22 yıl boyunca hala bu çalışma beni çok etkiliyor. And I think this is the longest period of my life where I'm really, I'm German speaking, so I have to find the English word, connected to something in my life for such a long time. Hayatımda bir şeyle bu kadar uzun süre bağlantıda kaldığım en uzun süre. It really catched me. Gerçekten yakaladı, tuttu beni. Tamam. Soru Don't you like the questions? So, ... trait about Marshall Rosenberg really surprised me. Marshall Rosenberg'in beni şaşırtan özelliği. And I want to connect that to what Stephan was sharing. Bunu da Stephan'ın paylaştıklarına bağlamak isterim. So one of my first longer training with Marshall, he got into I wouldn't call it maybe conflict, but almost. Marshall'la uzun süre geçirdiğimiz eğitimlerden birinde, yani çatışmaya girdi demek istemiyorum ama neredeyse ramak kaldı. A heated discussion with a participant. Bir katılımcıyla arasında bir konuşma, münazara oldu. And of course, all of us were like, oh, he shouldn't be angry. He should not be getting all kinds of language in his mouth. He should be this holy man. Ve hepimiz şaşırdık böyle, ay böyle kızmamalıydı, bu insan kutsal biri, bu tip lafları nasıl söylüyor. And then I really learned that he was very passionate about things. And when you're passionate about things, like I'm also hearing you say, it's not about being nice and cool and calm and dead, but it's about, standing up for what you believe in. Ve şunu gördüm, çok tutkulu biriydi. Stephan'ın da söylediği gibi, o tutkuya sahip olduğumuz zaman mevzu artık böyle işte kibar olayım, böyle serin kanlı olayım, ölü gibi takılayım değil de yani hakikaten inandığın şeyi savunmakla ilgili. And of course, attaching that to that deep quality of presence and listening that Marshall could have, to have both of those in one package, that is kind of unique. Ve bunu da Marshall'ın sahip olduğu mevcudiyet ve derin dinleme kapasitesiyle birleştirince bir paket içerisinde bu iki özelliğe aynı anda sahip olmak çok eşsiz ve biricik. This is a fun memory with Marshall Rosenberg. Marshall'la komik bir anım. I have a lot of fun memories with Marshall Rosenberg as I met him different places to assist him. Bir sürü komik anımız var. Bir sürü yerde onun asistanlığını da yaptım. One time when he was in my city of Santa Barbara in California, and during the break, we had talked about baseball, that he liked baseball and so did I, and so I brought a ball and bat, and during lunch we went out with Gary Barron, the executive director at the time, we played baseball together. Bir keresinde benim yaşadığım yerde Kaliforniya'ya gelmişti, beyzboldan hoşlandığını söylemişti. Ben de sopa ve top getirdim. Ondan sonra mola verdiğimizde birlikte beyzbol oynadık. I want to share one more fun memory. Bir tanesini daha paylaşacağım komik anı. It has to do with the jackal. Çakalla ilgili. So Marshall, of course, he played with jackals, right? Çakallarla oynuyordum Marshall, değil mi? And he told us never to listen to what's in a jackal's brain.
Çakalın kafasından geçenleri hiç dinlemeyin derdi. He said it's ugly up there. You don't want to listen to what they say. Oralar çok çirkindir, oraları dinlemek istemezsiniz derdi. And of course, I want to clarify that we're talking about a jackal-speaking person, not a person who's a jackal. Ve tabii şunu netleştirmek isterim. Çakal dili konuşan birinden bahsediyor, çakal olan birinden değil. Because at different times we're all jackals. Well, I am anyway. I don't know about everybody. But. Herkesi bilemem ama yani ben bir çakalım mesela çünkü. She's not a jackal. So what Marshall taught us, though, instead of listening to what comes out of the jackal's mouth, which is a lot of blah, 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 blah. Marshall'ın bize öğrettiği şey, çakalın ağzından çıkanları dır dinlemek yerine He told us to listen to their heart. kalbini dinlemeyi öğretti. And that made a big impression on us. It's very clear where to pay attention. You pay attention here, not up there. Bu bizi çok etkiledi, dikkatimizi nereye vereceğimizi gösterdi. And I met up with Marshall in Vancouver, Canada once. I lived in California at the time, but there was a peace conference or something, and I was helping him. Bir keresinde de Kanada'da bir araya geldik. Ben başka yerde yaşıyor olsam da bir barış konferansı gibi bir şey vardı, oraya gitmiştim. And the battery on his jackal's heart had died. Ve çakalın kalbinin pili bitmişti. We spent a whole day in Vancouver looking for the right battery so he could light up his jackal's heart. Bütün gün doğru pili arayarak geçirdik. You. Just did one. Gel canım. Gördüğünüz gibi ben bu oyundan pek keyif almıyorum. As you can see, I'm not enjoying this game. Ama Sura'dan esinlendi. Sura inspired me. Ve özellikle Stephan erkek olmanın şiddetsiz iletişim topluluğundaki halini paylaşınca aklıma geldi. Especially, I thought of something that Stephan shared about being a man in the MC community. İşte 2 yıldır falan şiddetsiz iletişimi öğreniyorum ve ilk IIT'me katıldım 2003'te. So it was my first 2 years working in MSc and I attended my first IIT in 2003. O IIT'de Marshall'ın annesinin doğum günüydü. And during this IIT, it was Marshall's mother's birthday. Ben o günlerde tabii Marshall'ı Allah gibi görüyordum neredeyse. And back in those days, I almost saw Marshall as a god. Ve IIT'nin bir yerinde annesini andı, onun doğum gününü hatırladı ve anısını paylaştı. Bunu yaparken de gözlerinden yaşlar döküldü. At some point during the IIT, he remembered his mother, he shared about her birthday, and he got tears in his eyes while doing that. Ve benim için bir devrim niteliğindeydi. Koskoca bir Marshall gözyaşlarıyla önünde ağlıyor ve annesini anıyor. Benim için çok önemli değişim noktalarından biriydi buna şahit olmak. Çok etkilendim. Witnessing that was a revolutionary moment for me. To so big of a Marshall is crying right in front of us, speaking about his mother. Resmini de görüyorsunuz. Kalın kalın kaşlı, oldukça hatları güçlü bir yüz ifadesi vardı. Çok erkeksi ifadesi olan bir adamı böyle bir hassaslıkla görmek çok kıymetli bir deneydi benim için. And you can see from his picture, he is such a manly face and strong features, and seeing such a manly man showing that much vulnerability was so touching for me. I like this game. I go on. I took the question from Vivet. Can we have a decision making process, please? You decide. How we proceed? Nonviolent communication has changed my life in a way. Şiddetsiz iletişim hayatımı şu şekilde değiştirdi. I found this very interesting because I thought, what changed most? And it came to me 22 years ago. I was very, is it muted?
I was a very silent person. Evet, bunu çok ilginç buluyorum. 22 yıl önce çok ketum, sessiz biriydim. I could talk with my wife at this time and with friends, and in my workplace, but doing stuff like this, no way. Eşimle, iş arkadaşlarımla konuşabiliyordum ama bu tip şeyler yapmak asla. So, going to seminars, being an assistant trainer, being a trainer, being whatever, what kind of positions I had in the last 22 years, that unmuted me. Seminerlere katılmak, eğitmen olmak ve bu 22 yıl içerisinde üstlendiğim bütün roller benim sesimi açtı. And the most precious thing which is alive in me is that I have a very good relationship to my kids. İçimde canlı olan, çok kıymet verdiğim şey de çocuklarımla ilişkim. Especially to the two girls, because it's easier for me to talk to women. Özellikle iki kızla, benim için kadınlarla konuşmak daha kolay. And with my son, sometimes it's a little bit, but we are talking. Oğlumla bazen böyle bir kıvılcımlar oluyor ama konuşuyoruz. This is very, very precious for me. Benim için bu çok kıymetli. Tamam. I put this one out. Why do you think nonviolent communication is important? Şunu seçtim, şiddetsiz iletişim neden önemli diye düşünüyorsun? So, to me, there are many methods or processes and ways to go about it to live life in a more fulfilling way. Yaşamı daha doyurucu şekilde sürdürmek için birçok metot, yöntem var. And which I draw from, which I use and so on, that I really like. Ben de bunlardan hoşlanıyorum ve bunları kullanıyorum. And why I think NVC is important, it's because it's so practical. Şiddetsiz iletişimin önemi de benim için çok pratik olması. It's something we can actually kind of, whenever we are lost, we'll find one of those components or key differentiations, and we can at least start walking towards connection and solving conflicts. Kendimizi kaybolmuş hissettiğimizde şiddetsiz iletişim öğeleriyle, anahtar ayrımlarla en azından bir yola çıkıp anlaşmazlığı çözmeye doğru yol alabiliriz. There are many other ideas that maybe are more smart, more fitting, and more, even true. But I haven't found one that is so practical on all kinds of levels, like with kids or at work. So that's one thing I think is important. Çok daha hakiki, hakkaniyetli ya da işte çok daha zekice yöntemler olabilir ama işte çocuklarımla izleyebileceğim daha pratik bir yöntem bulamadım. O yüzden önemli olduğunu düşünüyorum. This is in here. Yes, do make it in there. Orada mı bilmiyorum ama yine de yapacağım. My question to myself is, what makes nonviolent communication so difficult? Benim kendime sorum şu, şiddetsiz iletişimi bu kadar zor kılan nedir? So, one thing is that it takes time. Bir tanesi şu, zaman alıyor. And everywhere I go on the planet, people don't have enough time. Gezegende nereye gidersem gideyim, insanların yeterli zamanı yok. Where am I going to find the time for this? Buna ayıracak zaman nereden bulayım? I'm already out of time. I have too many things to do, and where is the time? Halihazırda zaten zamanım yok, yapacak çok şeyim var. Nereden bulacağım? Where'd the time go? Nereye gitti bu zaman? So that's one thing that makes it difficult in this time of our lives, because we're busier than ever, I think, with so many things. Yaşamlarımızın bu döneminde zorlaştıran şeylerden biri bu çünkü çok meşgulüz. Another thing, I have a whole list of things that make nonviolent communication difficult. Şiddetsiz iletişimi zorlaştıran bayağı bir listem var benim. I'll just share two more. 2 tanesini daha paylaşayım. It's a practice. Bu bir uygulama süreci. It's a practice. When I first met Marshall at workshops, he would say to us after 2 days, he'd say, "Go away, you'll never hear another judgment in your life." Marshall'la 2 gün atölye çalıştıktan sonra 2 gün sonra bize derdi ki şimdi gidin bir daha hayatınızda hiç yargı duymayacaksınız. And there were many of us very disappointed people. Ve çok hayal kırıklığına uğruyordum. So we come to find out it's a practice. It's not a quick self-help weekend. Something we need to practice every day.
practice and practice and practice. Öğrendiğimiz şey şuydu, bu hızlı bir kendine yardım metodu değil, bu sürekli üzerine çalışılması gereken bir yöntem. And that not only takes time, but it takes intention and it takes attention, and these are precious resources. Ve bu da sadece zaman değil, niyet ve dikkatle alıyor ki bunlar kıymetli kaynaklarımız. And the third thing, I've been thinking about this a lot. This is a practice that uses words to get beyond words. Üzerine çok düşündüğüm şeylerden biri de şu zorlaştıran, bu kelimelerin ardını görmek için yine kelime kullanan bir yöntem. I have often referred to this as Marshall's art. Buna Marshall'ın kalbi olarak taktım. But other martial arts use, kicks. You learn kicks in karate or how to tumble in aikido. You use the physical body, but in this practice we use words to get beyond words. Kalbi değil. Buna Marshall'ın sanatı adını taktım ve İngilizce martial art uzak doğu sporlarına bir gönderme yaparak nasıl farklı yöntemlerde işte tekme yumruk öğreniyorsak burada da kelime öğreniyoruz yöntem olarak. And it's very easy to get stuck in the words. Kelimelere takılmak çok kolay. Because the words in themselves have no meaning. We give meaning to the words, but then it's not about using the right words, it's about going out in the world with a different posture and a different way of seeing. Kelimelerin tek başlarına bir anlamı yok. O anlamları biz kendimiz yüklüyoruz ve tam olarak da zaten kelimelerle ilgili değil. Dünyada nasıl bir duruşla duruyoruz? So that was my third. I have more on my list, but I think that's the most important one that makes it difficult. Listemde daha az da var ama 3 tane en zorlaştıran şeyler bunlar benim için. Time. No more time. Çok teşekkür ederiz. Thank you very much. Yani insan olarak en çok deneyim duymaktan öğrendiğimizi biliyorum. Ben şahsi olarak tadına doyamadım. Yani keşke bunu daha fazla duymaya yerimiz olsaydı. I know that we learn by hearing experience and I just want to hear more. I wish we had more space for that. Evet. Şimdi gün akışı ve oturumlarla ilgili biraz hem bilgilendirme hem ricalarda bulunmak istiyorum. Info and requests about the flow of the day. Öncelikle mimar, yani işin mutfak tarafını göremediniz. Biz de çok böyle profesyonel, bütçeli şeyler yapmayı gerçekten dilerdik. İstanbul'da bütün üniversitelerle irtibat kurduktan sonra 2 yıldır bize gerçekten bir devlet üniversitesi koşullarında oldukça şartları zorlayan Ebru hocamızın desteğiyle Mimar Sinan ev sahipliği yapıyor ve inanılmaz bir destek alıyoruz onlardan. Çok teşekkür ederim. Bu sene kafeteryayı açtıramadık. Bunun için anlayışımıza gerçekten ihtiyacımız So var. the cafeteria is not open this Evet. year and we need your understanding. Su ve sağ olsun halüsinasyon kafe bize destek oluyor. So kafe olsun. Buralarda ortak zeminimizin öğrenmek istediklerimiz ve gitmek istediğimiz yer olduğunu tekrar hatırlatmak ve burada birleşmeye çok ihtiyacımız olan bir yerdeyiz. We will need to remind us to the common ground and our shared perspective, shared journey. Evet. Sura Hart'ın oturumunda bir rica var. 2 saat üst üste etkinliğe girebilecek olanların başlangıç yapması gibi bir rica. Yani oyun birbirini tamamlıyor. Yani 1 saate girip sonra öbür saate başka yere gireyim. Düşünceniz varsa lütfen 2 saat üst üste girebilecek şekilde olanlarınız o oturumu tercih etsin. For Sura's session, only attend if you can attend the 2 hours altogether. Do not attend only one session. Actually, that's changing.
Değişti o. Değişti mi? Aa, çok güzel. Beautiful. Destek olmuş, değişmiş. Çok teşekkürler. It's flexible and it's changed now. Thank you very much. Tamam. Empati Kafe'yi hatırlatırız. Empati Cafe. Girişte danışmamız var. Size saha ekibi arkadaşlarımız Yeah, destek olacak. for Herhangi bir that. soru, lokasyon, bir ihtiyacınız Any olursa questions about lütfen direkt locations? danışmadan destek alınız. Ve Please ask us for Zeynep Hanım feedback. saha lideri, gerekir Telegram grubunda evet. Zeynep is the leader. Evet. Beni bir görsünler misin? Let us see you. Şimdi ben de şiddetsiz iletişime girdiğimde şaşırmıştım ve şöyle bir şey yaşamıştım. İlk bu tip uzun süreli eğitimlerde paraya oturumlar vardı. Allah'ım hepsi çok iştah açıcı, ne yapacağım, neyi seçeceğim falan. And when I first attended MEC during those long training days, I was surprised that there were parallel sessions and I was like anxiety about what to choose. Evet, tabii çok temel bir prensibi de aynı zamanda yaşamayı öğrendim. Bir ihtiyacımı karşılarken öbür ihtiyacımı karşılayamıyorum ve bununla durabilmek, It was a seçebilmek. really basic life principle. So when I choose to meet one need, the other need is not getting met and being able to be present with that. Evet, çok gönülden paralel oturumlarımız var. Dileriz ki hepsi bir karşılık bulsun. We have many parallel sessions. We hope that each of them will find the recipient. Evet. Yine de eğer oturumlar az kişi olursa eğitmenlerimiz şöyle bir ricayı duymamı istediler. Ya ben bu oturumu yapmayıp şu oturuma dahil olalım teklifini sunabilirim gelenlere. Ve bu değişikliği en hızlı nasıl yapabiliriz? Telegram grubunu o yüzden kurduk. Böyle bir değişiklik olduğunda eğitmen direkt oraya mesaj atacak. O yüzden lütfen gruba üye olun ve oradan değişiklikleri takip edin. However, if there are fewer participants and if the trainer decides not to do the session and attend another session instead, then you can put it on the Telegram group on your phone. Evet. Gizem, Ömer Bey. Evet. Şimdi teşekkür ederim Gizem. Benim telefon da sessizdi, buluşamadık. Utandım şu an. Mute. Evet. Bir destekçimiz daha var. We also have one more supporter. Türkiye'de şu an 30'un üstünde baskı yapan Şiddetsiz İletişim kitabımızın yayıncısı Remzi kitabı. Publisher of our books. Şiddetsiz kitaplarıyla destek oldu. Liv'in iş yaşamında iletişimin 2. baskısı çok taze dün geldi. Sura'nın hatası falan hatasını Remzi Kitabevi'ne de gerçekten yani bu dili Türkiye'de desteklediği, şiddetsiz iletişimle ilgili yayınları desteklediği için teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle Vivet Hanım'a teşekkür ederiz. Çünkü bizi şiddetsiz iletişimde kendisi tanıştırdı. Ve bizim de yayıncılık anlayışımızda çok uygun bir konuydu. Ve kitaplar da başarılı oldu. O da bizi çok The books are successful. We are happy about it. destekledi. That supported us. Ve yayın evi olarak inancımız değişimin tepeden değil aşağıdan olacağı yönünde. Our belief as a publisher house is that change will come not from the top but from the bottom. O yüzden insanları bu şekilde eğitimleri bu şekilde bir yaklaşım getiren kitapları çok değerli buluyoruz. And we find the books that bring such an approach really precious. Evet, teşekkür ederim. Thank you.